Arkadaşlar merhaba. Bu videomuz bir arayüz tanıtım videosudur. Kendi bölümünü açtıktan sonra Manufacturing bölümünde file yeni dosya açmak için open mevcut yaptığımız operasyonları açmamız için close kapatma komutları çeşitli ayarlarımızı bu kısımdan yapacağız. Paylaşım, data içeri aktarma, dışarı aktarma, ayarlar bölümü. Enix'in çok farklı, çok fazla ayar menüsü vardır. Enix'in en çok sevdiğim bölümü de ee, efendime söyleyeyim kullanıcı odaklı olması. Yani herkesin profesyonelinde amatöründe ihtiyaçlarını karşılayabileceği tarzda bir ayar mekanizması var. 10 bölümü işte mevcut, yanlış hatırlamıyorsam 22-12 ile beraber bu kısımlara kısa yol metotların eklendiği, şu kısmı ikiye böldüler. Bu takımın yolunu gösterme tarzında. Bu mesela inaktif olması lazım. Bunu da şuradan yapabilirsiniz. Buraya da basabilirsiniz. Neden inaktif olması lazım diyorum. Burası böyle aktif olduğu zaman parçamızı seçemiyoruz. İnaktif olursa bize bu seçme imkanını sağlıyor. Onun haricinde burada animasyonumuzun durdurma, devam etme, oynatma tarzı post configures'ları. Onun haricinde geometri kısmında çeşitli e, merkez koyma bölümleri, efendime söyleyeyim komutların yer aldığı bölüm. Ayrıntı kısmı isminden de anlaşılacağı gibi ölçüm, raporlama tarzında bölümümüzün olduğu. Makine son versiyonlarda tabii yine gündem olan makine ekleyebildiğimiz bölümler. Görüntüleme bölümü, kesit alma, şeffaflaştırma tarzında veya layer bölümü kütüphane tarzında düşünelim. Bazı parçalarımızı örneğin bir kalıp açıyoruz. Alt plakayı alacağız sadece. Geri kalan kalıbı da silmek istemiyoruz. Layer atıyoruz. Görüntü de olmuyor. Arka planda kalıyor. Silinmiyor da. Bu tarz işlerimize yarıyor. Onlara da yani burada komutların hemen hemen çoğuna program yaparken de değineceğiz. Materyal atama tarzında efendim söyleyeyim renklendirme, katı, tel diyoruz biz bunlara. Sadece çizgilerin olduğu. Bu tarz işlemlerimizi yaptığımız yer. Bunları da çoğunu kısa yol kullanacağız. Assembly bölümünü kaldıracağız. Bizim işimize yaramıyor. EPUB, bulut bölümünü da kaldıracağız. Tool bölümü Mavobject. Bunu da geometri kısmına atacağız. Burada da çeşitli assembly ayarlarımız var. Bunu da kaldıracağız. Sonraki videolarda rol ekleme, rol oluşturma videosunu göreceğiz. O kısımda buraları kendimize göre dizayn edip ve bunun çıktısını alacağız. İstediğimiz artık CAM programına o çıktıyla beraber yüklediğimiz zaman herhangi bir başka bir yerdeki programı bile kendi ana ekranımıza dönüştüreceğiz. Dediğim gibi bu bir arayüz tanıtım videosu. Üstünkörü üzerinden geçelim istedim. Bir sonraki videolarda daha detaylı anlatımlarımız olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.